Herkese merhaba, ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Özellikle 30 günlük zihinsel arınma meydan okuma videoma hoş geldiniz. Orijinalinde 30 Day Mental Cleanse Challenge olarak geçen bir meydan okumayla karşınızdayım. Bu seriye başlamamın sebebi aslında zihnimi yenilemek, stresimi azaltmak ve bunun önemini kendime bir kez daha hatırlatmak istemiş olmam. Hayatın stresi, koşuşturması içerisinde kendimizi çok fazla kaybediyoruz ve çok fazla ihmal ediyoruz. Ama zihinsel ve ruhsal sağlığımızı desteklemek için kendimize bilinçli bir şekilde zaman ayırmak gerçekten çok ama çok önemli. Bu meydan okumanın ilk bölümünde de self-care başlığı altına bakacağız. Yani kendine özen gösterme, kendine bakma, kendine ilgilenme diye çevirebilirim diye tahmin ediyorum. Tam 7 gün boyunca zihnimizi ve bedenimizi rahatlatacak küçük ufak aktiviteler ekleyeceğiz her gün hayatımıza. Çok fazla uzatmadan hemen başlamak istiyorum. İlk olarak birinci gün. Birinci günün görevi uzun bir banyo yapmak ya da küvet keyfi yapmaktı. Gerçekten ikisine de çok okeyim. Burada önemli olan şey bunu yaptığınız sırada normalde duş alırken müzik dinliyorsanız mesela müzik dinlememek. İşte küveti doldurduysanız sadece işte rahatlatıcı şeyler dinlemek. Normalde dinleyeceğiniz şeyleri dinlememek ya da elinizde telefonunuzun olmaması. Dijitalden birazcık uzaklaşmış olmak. Ana konumuz bu. Ve kendimizle ilgilenmek aslında birazcık bu hayatın hızını yavaşlatmamız ile başlıyor. Ve bunun en güzel yollarından biri de kendimizi duşa atmak diye düşünüyorum ya da bir küvet keyfi yapmak diye düşünüyorum. Sıcak su kaslarımızı gevşettiği ve kan dolaşımımızı hızlandırdığı için de stresimizi azaltacak. Biliyorum böyle kişisel gelişim videolarında ya da işte hayatınızı değiştirecek alışkanlıklar videolarında genelde sabahları soğuk suyla duş alın diye bir öneri var. Ama bu benim için büyük bir stres kaynağı olacağından dolayı kendime hiçbir şekilde uygulamayı düşünmediğim bir taktik. Biliyorum bazı insanlarda çok güzel işe yarıyor ama benim için rahatlamak, gevşemek, stresimin azalması demek, sıcak su demek. Her zaman böyle oldu. Özellikle çok yoğun geçen günlerinizin ardından böyle sıcak suyla temasınız zihinsel yükünüzü de hafifletmeye yardımcı olacaktır. Küveti doldurduğum zaman içerisine genelde çok hafif böyle duş jeli eklemeyi seviyorum çünkü böyle baloncuklar olduğu için. Ama tabii ki işte lavanta yağı gibi şeyler eklerseniz o da rahatlamanıza yardımcı olacaktır. Benim duş jelim lavantalı, küvet tuzum da naneliydi. O yüzden aşırı güzel, rahatlatıcı bir esans oluştu banyonun içerisinde. Ama bu anın en önemli durumu sadece bu ana odaklanmaya çalışmanız lazım. Ben küvetin içerisinde kitap okumayı ve böyle çok rahatlatıcı lo-fi müzik dinlemeyi tercih ettim. Odaklanma konusunda zorlayan bir durum oldu. Çünkü kitap okuma alışkanlığımı yeniden kazanmaya çalışıyorum. Göreceksiniz bir dahaki günlerde. İlk gün için böyle bir şey yaptım. İkinci günün görevi ise 30 dakika boyunca günlük tutmak. Zihnimizde hiç durmadan dönen bir düşünce bolluğu var ve bunun çoğunlukla farkına varamıyoruz. Ve yazı yazmak, kendimizi anlamanın ve bu düşünceleri birazcık düzenlemenin çok güzel bir yolu aslında. Günlük tutmak maalesef benim hayatımda çok fazla yeri olan bir şey değil. Hatta neredeyse hiç yok. Bunu çocukken yaşadığım işte günlüğümün sürekli okunması travmalarına bağlıyorum birazcık. Eminim siz de anlıyorsunuz ne demek istediğimi şu anda. Ama bu yaşıma geldiğimde günlüğümün okunmayacağını bildiğim bir hayatın içerisinde olduğum anda oturup sadece buna odaklanıp bir şeyler yazmak bana çok pozitif hissettirdi açıkçası. İlk başta birazcık ne yazacağımı düşünmediğim için yani bilemediğim için birazcık zorlandım. Ama ertesi gün mesela bu görevi yaptıktan sonra tekrar kendim bir şey yazma hissiyatı içerisinde buldum. Yani aklımın içerisinden ne geçtiğinin çok farkında değildim. Ama kendimi bir şeyler yazmak isterken buldum. Ve tekrar ettirdim bunu. Ve şu an hala tekrar ettiriyorum. Çok ilginç bir şey. Hayatımda hiç düzenli yaptığım bir şey değildi. Ve fark ettim ki aslında bu günlük yazma eylemi günün sonunda yaptığım tam böyle uykuya dalmadan önce işte günlük yazıyorum, kitap okuyorum, ondan sonra uyuyorum. Sanki böyle zihnimin arınmasına yardımcı oluyor gibi geliyor birazcık.
Ufak bir tüyo verebilirim. Eğer nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız kendinize birkaç tane soru sorarak başlayabilirsiniz. Mesela bugün beni ne mutlu etti? Ya da son zamanlarda hangi duygularımı ihmal ettim? Ya da kendime şu an ne söylemek isterdim? Bence bu sorular gerçekten çok kilit sorular. O yüzden ufak da olsa yardımcı olacağını düşünüyorum. Geliyoruz 3. günün görevine. Uyumadan önce 10 dakikalık meditasyon. Meditasyon kısmı benim bu meydan okumada ki en zorlandığım kısım oldu. Bu 7 gün boyunca. Çünkü meditasyon benim için gerçekten çok ama çok zorlu bir challenge. Sürekli aktif ve stres taşıyan bir zihne sahibim. İşim dolayısıyla, hayatım dolayısıyla, özellikle işim dolayısıyla gerçekten çok yoğun bir zihnim var. Çok yoğun bir zihnim olmak zorunda işim dolayısıyla. Kişisel asistanlık yapıyorum 2 kişiye. O yüzden onların bütün iş düzeni benim elimin altında. O yüzden zihnim sürekli aktif kalmak durumunda. O yüzden çoğunlukla zihnimin böyle durup bir nefes almasına izin vermekte çok zorlanıyorum. Ama bu meditasyonun tam uyumadan önce yapılması bana birazcık yardımcı oldu diyebilirim. Meditasyonu yaptığım gün zaten zihinsel ve fiziksel olarak çok yorgundum. Bütün gün çok yoğun bir iş günü geçirmiştim. Ve ondan sonra da spora gitmiştim. O yüzden iki taraftan da çok yorgundum ve gerçekten tek yapmak istediğim şey uzanmaktı artık günün sonunda. Hiçbir şey yapmadan uzanıp gözlerimi kapatıp sadece birinin yönlendirmeli meditasyonunu dinlemek gerçekten beni rahatlattı. İlk başlarda öyle ilk dakikalarında çok ama çok zorlandım. Şöyle söyleyebilirim. İlk dakikalarında çok zorlandım. Sonra bir odaklanma sürecim oldu. Sonlarına doğru tekrar kafam dağılmaya başladı birazcık. Ama o durumlarda biraz daha nefesime odaklanmaya çalıştım. Bu anın içerisinde olduğumu ve sadece duyduğum şeyleri anlamaya odaklanmaya çalıştım. Ve düzenli yapılan meditasyonun zihninizin daha dingin hissetmesine yardımcı olduğunu okudum. Denemek çok istiyorum ve hayatıma katmayı da çok istiyorum. Çok değişik bir tecrübe oldu benim için. Geliyoruz 4. günün meydan okumasına. 4. günün meydan okuması aslında benim hayatıma katmak istediğim çok ama çok ama çok önemli bir şey. Şimdi düzenli olarak spora gitmeye çalışıyorum. Haftada 2-3 muhakkak yapmaya çalışıyorum. Ama esneme kısmını asla ama asla yapmıyorum. Hiç sevmiyorum. Çok sıkılıyorum. O yüzden 4. günün meydan okuması da 30 dakikalık esneme egzersiziydi. Fiziksel rahatlama, zihinsel rahatlamayla çok ama çok alakalı. Ve gün boyunca hiç farkında olmadan vücudumuzda aslında çok fazla stres biriktiriyoruz. İşte omuzlarımızda, boynumuzda, işte yüz kaslarımızda böyle bakıyoruz. Böyle oturuyoruz, böyle oturuyoruz. Ve esneme hareketleri aslında bu vücut gerginliğinin azaltmanın en önemli yollarından bir tanesi. Ayrıca kan dolaşımımızı hızlandırıp esneklik kazanmamıza da yardımcı olur. Esneklik kısmını ben gerçekten çok kendime katmak istiyorum açıkçası. Çünkü hiç esnek bir insan değilim. Zaten görüyorsunuz maalesef videoda. Vücudumuz her gün bizim için o kadar çok şey yapıyor ki bizim ona her gün binlerce kez teşekkür edip ona çok özenle bakmamız gerektiğini kendime hep ama hep hatırlatıyorum. Geliyoruz 5. günün meydan okumasına. 5. günün meydan okuması da 30 dakikalık kitap okumaydı. Kitap okumayı ben liseden beri gerçekten çok ama çok seviyorum. Maalesef ki ekran bağımlılığımız kitap okuma alışkanlığımızı çok büyük ölçüde etkiliyor. Benim de öyle. Dikkat süremiz azaldığı için kitap okuma eylemi, kitabı ayırdığımız zaman bizim için gerçekten çok zorlaşmaya başlıyor. Ve aslında kitap okuma deneyimi ekranlarla kıyaslanamayacak kadar derin bir deneyim. Sadece bir şeyler öğrenmek için değil, zihnimizi rahatlatmak için, hayatımızdan biraz uzaklaşıp başka hayatların içine dalabilmek için mükemmel bir kapı. Haberlerden, sosyal medyadan, her şeyden biraz uzaklaşıp hayatınıza sadece sizin için size ait olan bir kitap okuma anı eklemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunu yaptığım gün, kitap okuma challenge'ını yaptığım gün bir cumartesi günüydü. Tabii ki zamanım daha boldu. O yüzden tam 50 dakika kitap okuyabildim hiç durmadan. Normalde kendimi çok fazla bölüyorum kitap okurken ama bu sefer gerçekten çok güzel geçti. Ve bu kadar zaman kitap okuyabildiğim için kendimi harika hissettim. Normal hayatımda da toplu taşıma kullanırken kitap okumaya özen gösteriyorum. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Ve
ekran süremi azaltmaya çalışıyorum. Geliyoruz 6. güne. 6. günü de cilt bakım rutini günü. Ben zaten düzenli olarak cilt bakımı yapmayı çok ama çok seviyorum. Önceki vloglarımda görmüşsünüzdür. Her sabah ve her akşam kendime bu zamanı ayırmaya başladığımdan beri benim rutinimde çok ama çok önemli bir yeri var. Sadece cildimin güzelleşmesi için değil ama kendimle böyle bir iletişim halinde olmama yardımcı oluyor gibime geliyor. Vücuduma dokunmak, cildime dokunmak, onun için orada olduğumu ona göstermek kendimi çok iyi hissettiriyor. Ve kendime böyle bir günü armağan etmek, işte birkaç adımlı bir cilt bakımı yapmak, yüz maskesi yapmak beni çok ama çok mutlu etti. En sevdiğim günlerden birisi oldu sanırım bu meydan okuma içerisinde. Normalde de haftada bir kere böyle bir gün yapmaya çalışıyorum ama her zaman yapmıyorum. O yüzden güzel bir gün oldu benim için. Ve geliyoruz son günümüz. Telefonsuz yürüyüş. Adeli hayatıma aldığımdan beri arkada uyuyor kendisi. Çok güzel uyuyor hem de. Doğayla iletişimim tabii ki çok daha fazla arttı. Çünkü her sabah ve her akşam muhakkak onunla yürüyorum. Hafta sonları yürüyüşlerimi daha uzun tutuyorum. Gün içerisinde de çıkartmaya çalışıyorum. Hava güzel olduğu müddetçe oynamayı çok seviyoruz. Ama tabii ki her seferinde telefonum da benimle birlikte geliyor. Ve bu meydan okumanın son görevi benim için oldukça ilginçti aslında. Çünkü ben her zaman müzik dinleyerek yürüyorum Adele'le birlikte. Ve benim için çok ilginç bir deneyimdi aslında. Çünkü şunu fark ettim ki Adele'in yürüyüş seslerinin bile farkında değilim ben çoğu zaman. Çünkü müzik dinliyorum sürekli. Etrafımda olan seslerin hiçbirinin farkında değilim. Kuşlar ötüyor mesela. Arabalar geçiyor yanımdan. Kendi adım seslerimin farkında değilim. Çok ama çok ilginç bir aydınlanma oldu. Çünkü kendimi bildim bileli ben her zaman, kendim bildim bileli biraz fazla oldu tabii ki ama liseden beri diyebilirim ki her yere kulaklıkla gidiyorum ve neredeyse hiçbir şeyin normal sesine kendimi maruz bırakmıyorum. Ve fark ettim ki aslında müzik dinlemeyi hala çok sevsem de benim zihnimden çok büyük bir yer alıyor yürürken. Çünkü rahatlamamı sağlıyor mu bilmiyorum. Sağlıyor aslında ama o zihnimin sakinleşmesine yardımcı olmuyor. Evet, bu daha doğru bir terim oldu. Çünkü sürekli kafamın içerisinde dönen bir şey var müzik dinlerken ve o gittiği zaman sanki kafamın içerisi böyle bir anda boş kalmış gibi oldu. Ve o yüzden etrafıma odaklanabilmeye başladım. Ve şunu da çok yapıyorum yürürken aslında. Yürüyüşlerimi işte telefon konuşmalarına ayırmaya çalışıyorum ya da sesli mesajlara ayırmaya çalışıyorum ki yürüyüşlerimi efektif bir şekilde kullanabileyim. Aslında o yürüyüşü sadece o yürüyüş olması için yapmam gerekiyor. O yürüyüşü bunu da aradan çıkartayım gibi görmemem gerekiyor. Ve bunu gerçekten daha sık yapmaya başlamak istiyorum. Çünkü telefonum sürekli yanımda olduğu zaman bakıyorum, mesaj geliyor, açıyorum. Yani bir ara öyle bir noktaya gelmiştim ki yürürken TikTok seyrediyordum mesela. O yüzden kendime artık bir dur demenin zamanı gelmeli. Ve 7 günü bu şekilde bitirebildim. Normalde olsa ben böyle şeylere başladığımda asla devamını getirebilen bir insan değildim. Ama telefonumdan biraz uzaklaşmaya çalışmak ve her gün bir göreve heyecanla uyanmak aslında beni birazcık rahatlattı. Ve şunu fark ettim. Kendimize sevgi ve ilgi göstermek aslında sandığımızdan çok ama çok daha önemli. Bu 7 günlük süreçte en çok hangi meydan okuma sizin hoşunuza gitti ve hangisini denemek isterdiniz? Ben çok merak ediyorum. Yorumlarda benimle hangisini en çok beğendiğinizi paylaşmayı unutmayın. Ve bir sonraki bölüme hazır olun. Çünkü bu video 4 bölüm olacak. Ben çok heyecanlıyım. Görüşmek üzere bir dahaki videoda. Kendinize iyi bakın. Bay bay.